Ofisimizdeki otomasyon sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Daha önce otomasyon olarak ZemiSmart'la başlamıştık. ZemiSmart'ın Zigbee Gateway'i vardı. ZemiSmart'ın sıcaklık ve nem sensörü vardı. Kapı titreşim sensörü vardı. Bu tarafta hareket sensörü vardı. Yine kapılarımızda kapının açılıp kapandığını gösteren böyle sensörler vardı. Bu şekilde dokunmatik anahtarlarımız vardı. Biz bunların hepsini sesli olarak hem Siri üzerinden hem Amazon Alexa üzerinden kontrol edebiliyorduk. Bunun üzerine de Sonoff'tan bayağı ürün eklemiştik. Blitzwolf'tan bayağı ürün eklemiştik. Şimdi bazı eksik kalan şeyler vardı. Onları eklemeye karar verdik. Yeni otomasyon sistemlerimiz var. Gelin hep beraber bakalım. Şimdi videoya başlamak için ışıklarımızı yakalım. Alexa, turn on saloon lights. Okay. Video moduna geçtiğimize göre videomuza başlayabiliriz. Şimdi bir sürü otomasyon sistemi eklemiştik. Eksik kalan bazı şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi tartıydı. Hem ne kadar kilo aldığımızı hem vücut kitle endeksi, vücudumuzdaki yağ oranları gibi şeyleri internet üzerinden de takip etmek istiyorum ben. Şöyle akıllı bir tartımız var. Bu Wi-Fi üzerinden Tuya Smart uygulamasına verileri logluyor ve aylar, yıllar geçse bile hangi zamanda ne kadar kilo almışız, ne kadar kilo vermişiz ya da vücut sağlığımız ne durumda onu görebiliyoruz. Birazdan bunların detaylarını göstereceğim. Bunun içerisinden sadece tartı ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Benim en çok merak ettiğim şeylerden biri de şu perde motoruydu. Bu bayağı uzun zaman önce geldi ama bunu kurmaya fırsat bulamadım. Çünkü bendeki perdelerin boşlukları bu motora uygun değildi. Yeni bir boru yaptırmak gerekiyordu. Bunu da yakın zamanda kuracağım. Bayağı güçlü bir şey. Bizim burada video için kullandığımız kalın perdeler var. Onlar bayağı ağır. Onlar için bunu kullanacağız. Diğer store perdeler için de şöyle bir şey aldım. Hemen açalım bunu da. Bu bayağı pratik. Şimdi şurasına şu elle çevirdiğimiz sistem, şunu sökeceğiz ve bunu takacağız. Bizim şu an elle çevirerek yaptığımız işlemi bu yapacak. Yani istersek böyle yarım bırakıp biraz ışık almasını sağlayabiliriz. İstersek böyle tamamen kaldırabiliriz, tamamen kapatabiliriz. Bunların hepsini bu yapacak. Kendi içerisinde de şarjlı pili var. Dolayısıyla herhangi bir kablo bağlantısı da gerekmiyor. Pili bittikçe şarj edeceğiz. Şarjının da bayağı uzun gittiğini düşünüyorum. Yine bunu istersek cep telefonu üzerinden, yani Tuya Smart uygulaması üzerinden kullanabiliyoruz. İstersek de böyle pratik bir kumandası var. Bu kumandayla 6 farklı perde motorunu kontrol edebiliyoruz. Şuradan basıyoruz mesela 6. 1. diye. Nasıl geçiyordu bu? Buradan mı? Evet, buradan. Pardon. Şöyle. Hepsini aynı anda kontrol edebiliyoruz. 1.'yi, 2.'yi diye buradan seçebiliyoruz. 6'sını birden açıp kapatabiliyoruz. Yukarı, aşağı, dur gibi şeyler de burada bu kumandada var. Bu kumandanın bir de şöyle bir güzel yanı var. Şu mıknatısı buraya yapıştırıyoruz. Bunu da duvara yapıştırıyoruz. Kumandayı böyle duvarda tutuyor. İstediğimiz zaman alıyoruz, istediğimiz zaman geri takıyoruz. Bu da bayağı güzel. Şununla da USB üzerinden şarj ediliyor. Powerbank ile bile şarj edilebilir. Dolayısıyla bayağı pratik, kabloyla falan uğraştırmıyor. Yanında montaj yapmak için gerekli ne varsa geliyor. Bunu da birazdan kuracağım ve göstereceğim. Bunun yanında yine uzun zamandır, belki 10 seneden fazladır kullanmak istediğim ama bir türlü kullanmadığım şöyle bir ürün var. Bu da kızılötesi hub. Bunu buraya koyacağım. Sonra cep telefonu üzerinden buradaki bütün kızılötesi kumandayla çalışan sistemleri kontrol edebileceğim. Mesela burada kızılötesiyle çalışan ne var? Şu ışık var kızılötesiyle çalışan. Bu ışık var. Burada projeksiyon cihazı var. Onun üstünde Apple TV var. Yani bu 4 cihaz kızılötesiyle çalıştığı için 4 farklı kumanda kullanmam gerekiyor. Hepsinin kumandası da şurada çekmecelerde duruyor. Ama artık şunu yapabilirim. Alexa Netflix aç dediğim zaman hem projeksiyon açılır hem Apple TV açılır. Oradan Netflix uygulamasına girip mesela videoyu başlatabilir. Bu sırada da ışıkları kapatabiliriz. Aynı zamanda ses sistemim var şurada. Ses sistemim de kızılötesiyle çalışıyor. Onun sesini de otomatik olarak yükseltebilir. İşte klimayı aç dediğim zaman da klimayı uzaktan kumandayla açıp kapatabilir. Bu tip bütün sistemleri de tek başına şu arkadaş birazdan halledecek. Bunun da kurulumunu yapacağım. Burada yine perde motorunu kontrol etmek için şeyler var. Buradan yukarı, buradan aşağı çevirebiliyoruz. Bunu doğrudan perde motoruna bağlayabiliyoruz. Şu tip motorlara ya da bunlara bağlayabiliyoruz. Aynı zamanda anahtar olarak da kullanılabiliyor benim bildiğim kadarıyla. Bunu kullanmadım daha önce. Birazdan gerekirse bunun da kurulumunu yaparım. Yine burada da çok benzer olan bir şey var. Bu da anahtar gibi basınca açıp kapatan bir sistem var burada da. İçindeki kitapçıklar da bayağı faydalı oluyor. Hangi durumlarda nasıl bir bağlantı yapılacağı da burada yazıyor. Bunlar bayağı küçük anahtarlar olduğu için bu boğat gibi yerlerin içerisine de koyulabiliyor.
Yine şurada farklı bir senaryoda kullanmak istediğim bir ürün var. Bunu da ofisin kapısının, ana kapısının yanına koyacağım. Mesela ofisten çıkarken birinci senaryo ne olsun? Ofisi terk ettik. Bundan sonra hareket sensöründen bir şey algılarsan alarm çal. İşte ikincisi de mesela ofise geldik, ışıkları yak, müziği aç vesaire gibi, işte klimayı aç gibi şeyler olabilir. Üçüncüsü farklı bir senaryo olabilir. Bunun gibi farklı senaryolarda kullanmak için böyle bir anahtar aldım. Bunun içerisinde de kendi pili var. Tuşa bastığımızda otomatik olarak Zigbee üzerinden gateway'imize bağlanıp bütün sistemi kontrol etmeye yarayacak. Bayağı şık bir şey. Şimdi burada neler kaldı? Gateway'lerimiz kaldı. Şu gateway'leri de açayım. Şu an benim kullandığım gateway, bunun bir alt modeli. Ethernet kablosu, micro USB kablosu çıkıyor ve gateway'in kendisi çıkıyor. Bendeki modelin sadece Ethernet girişi yok, Wi-Fi ile çalışıyor. Bu hem Ethernet hem Wi-Fi ile çalışıyor. İkinci bir gateway aldım. Bir tanesini evde, bir tanesini ofiste kullanabilirim. Bir tane de şöyle Zemismart'ın yeni çıkan bir gateway var. Onu da videoda göstermemi istediler. Eski gateway'imi bununla değiştirmeyi düşünüyorum. Bunun içerisinden de şöyle ayıralım bunları. Daha güzel bir USB kablosu çıkıyor. Ethernet kablosu çıkıyor. Duvara monte etmek için vida ve dübeller çıkıyor. Bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Ve burada da gateway'imiz var. Çok fazla cihaz kullanırken ikinci bir gateway'e de ihtiyaç olabiliyor bu arada. Ve burası herhalde ledli falan bir şey. Biraz daha şık. Ekstra ne özelliği var birazdan bakalım. Ben de dediğim gibi bu ikisinin arasında ne fark var şu an çok iyi bilmiyorum. Videonun ilerleyen kısımlarında bunlara da bakalım. Son olarak göstermediğim bir tek bu kaldı sanırım. Bunu da arabalarda Ambilight gibi kullanacağım. Bu gaz pedalının falan olduğu yere montajı yapılıyor. Ve çok güzel bir ortam sağlıyor. Böyle çok basit bir bağlantısı var. Gaz pedalına, yolcu koltuğunun altına ve arka koltuklara RGB olarak farklı ışık, mesela müziğe duyarlı vesaire gibi seçeneklerle aydınlatma sağlıyor. Yanında da montaj yapmak için gerekli her şey var ve USB'den çalışıyormuş bu arada. Ben bunu çakmakla çalışıyordu sanıyordum. Bununla arabada telefon falan da şarj edebiliriz. Benim zaten USB çıkışım olduğu için muhtemelen bunu kullanmayacağım. Bu arada bu da Tuya Smart uygulaması ile çalışıyor. Burada mikrofonu var. Şurada herhalde müziğe göre aç, kapa, manuel olarak değiştir gibi seçenekleri de var. Şuralarında kendi bantları da var. Bu arada bayağı da esnek, bayağı şık, kaliteli gibi görünüyor. Ayaklarım şu metal parçalara gelecek şekilde basıyorum. 71,5 kiloymuşum şu an. Mobil uygulama üzerinden de şöyle bir uygulama var. Tuya Smart uygulaması, yani bütün otomasyonu yönettiğimiz. Bu Tuya Smart uygulaması üzerinden de tartıya basarak tartıda da aynı kiloyu görebiliyorum. Sadece kiloyu değil, daha önceki tartılmalarımda görüyorum. 4 defa tartılmışım. 4'ünde de kilom ve yağ oranım aynı çıkmış. Şuradan detaylara girip kilomun boyuma göre standart, boyuma ve yaşıma göre standart olup olmadığını giriyorum. Tabi burada doğum günümüzü ve kilomuzu, boyumuzu vesairemizi giriyoruz öncelikle. Sonra burada yağ oranımız, vücudumuzdaki su oranı, kas kütlesi vesaire gibi şeyleri de takip edebiliyoruz. Yaktığımız kaloriler, protein seviyesi, kemik oranı, fiziksel yaş. Mesela ben 33 yaşındayım ama bu tartı beni 30 yaşında olarak hesaplamış. Yani normalden gençmişim, kendime bakıyorum demek ki. Kısıtlıötesi kumanda ile çalışan her şeyi bununla kontrol edebiliyoruz demiştik. Bu 360 dereceye yayın yaptığı için odanın herhangi bir yerine koymak yeterli. Ben buraya koyduğum zaman şu taraftaki klimayı da şu arka taraftaki projeksiyon cihazında çalıştırmasını bekliyorum ama daha önce böyle bir şey kullanmadım. O yüzden ben de ilk defa deneyeceğim şu an. Bakalım hangilerini destekliyor, hangilerini desteklemiyor. Normalde bunu bir herhangi bir USB güç adaptörüyle besleyebiliriz. Ben kolay olsun diye powerbank'e taktım ama powerbank'imin pili boş herhalde. Başka bir cihaza hemen takayım. USB'ye taktım. Şu an herhangi bir ışık burada yanmadı. Şimdi bu içerisindeki kitap çıktı. Diyor ki buna 5 saniye boyunca bas. Bakalım herhangi bir yerinde bir şey yanıp sönmeye başlayacak mı? Genelde öyle olur. 5 saniye basınca bir şey yanıp sönmeye başlar. Şuradan cihaz ekle diyelim. Buradan yeni cihaz ekleye basıyorum. Bunu nereden seçecekmişiz? Şimdi cihazımız hazır. İlk defa kullanacağım. Bakalım. Burada bir tane ekleyin diyor. Basıyorum. Mesela TV Box diyor. Apple TV'den başlayalım.
Şurada Apple'ı seçtim. Normalde Apple TV'nin kumandası bu. Bu da kızılötesi bir kumanda. Vallahi deneyelim. Şimdi Apple TV'den testlerimi yapıyorum. Menü tuşuna basıyorum. Menü tuşuna bastığımda çalışıyor. Bunu kontrol ediyor. Aşağı tuşuna bastığımda evet kontrol edebiliyor. Sağ tuşu kontrol edebiliyor. Evet, buradaki her şeyi kontrol edebildik. Buraya isim verelim. Apple TV'yi hallettik. Alexa da bize şu an Apple TV ile neler yapabileceğimizi anlatıyor. Alexa stop. Şimdi Apple TV'yi hallettik. Bir de projeksiyona gelelim. Şuradan ilk defa projeksiyon bağlayacağım. Projektör diye bir bölüm var. Bu Blitzwolf. Bakalım Blitzwolf var mı? Blitzwolf yok burada. Şimdi bunu manuel olarak ekleme de varmış. Manuel olarak eklemek için şimdi power tuşuna basılı tut diyor. Menü tuşunu algıladı. Bunu da algıladı. Evet, güzel gidiyor şu an. Şimdi mute tuşuna basıyorum. Bundan da bir kere basıyorum. Onu da algıladı. Bu öğrenme işi güzelmiş. Volume eksiye uzun basıyorum. Buradan bastım, algıladı. Volume artı. Demek ki marka olmadığı zaman da işler çok zor değilmiş. Home tuşu var. Home'a bastım. Onu da algıladı. Yukarı ok tuşu. Aşağı ok tuşu. Sağ ok. Sol ok. Şimdi bu daha fazlası tuşu hangisi olabilir acaba? Ayarlar var. Ha, daha fazlasını biz ekliyoruz herhalde. Onu da ayarlar mı yapsak? Ayarlar yazdım. Ha, daha fazla da ekleyebiliyormuşuz. Şuraya bir de kaynak seçme modu ekleyelim. Ses kısmı, açma, bunların hepsini eklemiş olduk. Buradan finish'e basıyorum. Alexa, turn off projector. Okay. Perde motorunun montajı da bayağı basit. 2 tane vidayla monte edebiliyoruz. Bu perde motorunu sabah uyandığımızda perdelerin otomatik açılması, akşam olduğunda otomatik kapanması ya da ortamdaki ışık durumuna göre yarım açılması gibi durumlarda kullanabiliriz. Şimdi bu altılı anahtarımıza gelelim. Bunu böyle söküp duvara monte edebiliyoruz. Daha sonra takabiliyoruz. Böyle ayrı da kullanabiliyoruz. Sadece kumanda gibi masanın üstüne kullanacaksak böyle de kullanılabilir. İçerisinden pil çıkmıyor. Ben pillerimi hazırladım. CR2032, zaten Zemi Smart'ın çoğu otomasyon sisteminde de bu pil kullanılıyor. Bunu bu tarafa doğru takıyorum. Bunu da bu tarafa doğru takıyorum. Biraz fazla itekledim. Ortalayalım. Evet. Şimdi burada buton var. Genellikle 5 saniye basınca bu işler başlıyor. Hemen bakalım. LED yanıp sönmeye başlayana kadar bas diyor. Evet, şurada bir Zemi Smart yazısının içinde bir LED varmış. O yanıp sönüyormuş. Şimdi bunu da sistemimize ekleyelim. Tuya Smart uygulamasına geliyorum. Ekleye basıyorum. Şurada otomatik olarak kendisi arıyor. Oldu. Şimdi cihaz başarıyla eklendi. 6 tane butonu buradan yönetebiliyoruz. Mesela buton 1 için burada özellik ekleyelim. Tek tıklama, çift tıklama ve uzun basmayı ayrı ayrı yapabiliyoruz. Mesela tek tıkladığımda perdeyi aç, çift tıkladığımda perdeyi kapat, uzun bastığımda da perdeyi ortaya getir gibi bir şey yapabiliriz burada. Tek tıklama ile ilgili bir şey girelim. Bakalım nasıl bir menü gelecek. Buradan ekleyelim. Buna tek tıkladığımda ne olsun? Akıllı lambayı kırmızıya çevirsin mesela. Şu magenta'ya çevirsin.
10 yapsın. İleri diyelim. Kaydet diyelim. Buna da magenta diyelim. Evet. I found one I was seeing called magenta, and you can control it by saying, turn on. Alexa, stop. Alexa bana konuyu anlatıyor şu an. Evet, şimdi deneyelim. Buna bastığımda evet, magenta'ya döndü. Şimdi bir de kapatmayı yapalım buna. Uzun bastığımda da akıllı lambayı kapatsın. Şimdi bir numaralı butona tek tıkladım. Magenta rengi yandı. Uzun basıyorum. Akıllı lamba kapandı. Bunun gibi çeşitli görevler verebiliriz. Toplamda 6x3 18 farklı görevi buradan tanımlayabiliyoruz. Bunu da bu şekilde duvara takacağım. İstediğim zaman buradan çıkarıp kullanabilirim. İstediğimde de duvarda, hatta tam olarak şuraya takacağım. Ben bu anahtarı söküp bunu buraya takarım diye düşünüyordum ama öyle yapmayacağım. Bunu buraya koyacağım. Ofisimden çıkarken mesela 6 numaraya basacağım ve alarm moduna geçecek. O şekilde çıkacağım. Şimdi gelelim Gateway konusuna. Gateway'in yaptığı işlem şu. Zigbee denilen bir protokol var. Çok küçük pillerle 1 yıl, 2 yıl çalışabilecek kadar az enerji tüketiyorlar. Biz Wi-Fi ile kullansaydık eğer bunu, hem modemimiz çok yorulacaktı. Mesela çoğu modemin böyle 100 tane 50 tane cihaz destekleme kapasitesi yok. Ayrıca Wi-Fi çok fazla enerji tükettiği için pille çalışması, uzun süre çalışması çok zor. O yüzden çok kapsamlı bir otomasyon sistemi düşünüyorsak Zigbee'yi tercih etmemiz gerekiyor. Zigbee tercih ettiğimizde de Zigbee bir gateway almamız gerekiyor. Wi-Fi ile bir modül ya da sensör kullandığımızda herhangi bir gateway'e genellikle ihtiyacımız olmuyor. Mesela şu an kullandığım tartı Wi-Fi ile çalıştığı için gateway olmadan da çalışabiliyor. Ama sıcaklık ve nem sensörüm Zigbee ile çalıştığı için bu gateway'lerden birini kullanmamız gerekiyor. Ben bugüne kadar bunu kullanıyordum. Daha sonra bunu aldım ama kullanmadım. Bu sadece Wi-Fi ile bağlanıyor internete, yani Zigbee'den aldığı verileri Wi-Fi ile internete bağlıyor. Zemismart bunu da yeni çıkarmış. Bu hem duvara falan takmak için böyle aparatı var, hem buralarında led falan var, daha görsel, daha şık. Hem Ethernet'i var, hem Wi-Fi'yi var. Hem de bunlar sadece TUYA ile çalışmasına rağmen bu hem TUYA hem de HomeKit ile çalışabiliyor. Bunun gibi yani her şeyini upgrade etmişler. Mesela bunlar 120 tane Zigbee cihaz desteklerken bu 150 tane cihaz destekliyor. Birçok özelliği böyle bir tık daha iyi. Eğer bu işe sıfırdan başlayacaksanız bununla başlamanızı tavsiye ederim. Eğer bütçeniz düşükse şunlardan birini de tercih edebilirsiniz tabii ki. İşinizi büyük oranda görecektir. Ama bunu alırsanız uzun süre kullanırsınız diye düşünüyorum. Zemismart'tan yeni gelen ürünlerle ev otomasyonu sistemini biraz daha geliştirmiş olduk. Ofiste akıllı olmayan neredeyse hiçbir şey kalmadı. Ama benim hala eklemek istediğim şeyler var. Mesela ofiste bir su kaçağı olursa su vanasının otomatik kapanmasını istiyorum. Şu an su kaçağı olduğunda bildirim alabiliyorum. Ama kapatmak için yine benim buraya gelmem gerekiyor ya da güvenliğe haber vermem gerekiyor. Bunu da otomasyona eklemek istiyorum. Bunun gibi birkaç fikrim daha var. Senin de eğer denenmesini istediğin otomasyon ürünleri varsa ileride ara ara otomasyon videoları çekmeye devam edeceğim. Onları da sponsorlardan isteyebilirim ya da kendim satın alıp deneyebilirim. Bu tip fikirlerin varsa yorumlar kısmından okumayı çok seviyorum. Bunları bana yorumlar kısmından iletebilirsin. Ayrıca hatırlatmak istediğim bir şey var. Bu tip ürünleri uzun süre kullandıktan sonra edindiğim tecrübeleri de Instagram sayfamdan paylaşıyorum. Mesela 2 yıldır kullandığım bir ürün vardır. Çok güzeldir ya da indirime girmiştir. Ara ara böyle şeyleri de paylaşıyorum. Instagram sayfamı takip etmek istersen onu da açıklamalar kısmına ekledim. Bu arada bütün ürünlerin linkleri de açıklamalar kısmında var. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostum. İyi ki varsın. Hoşça kal.